Merhaba oyun severler. Daha önce yapmış olduğum düşük sistem isteyen oyun videosundaki oyun sayısının az olmasından dolayı yeniden bir liste yapmanın iyi olacağını düşündüm ve sizler için 30 oyunluk bir liste hazırladım. Videoya geçmeden önce sizlerin beğendiği ve bu listede olması gerektiğini düşündüğünüz oyunlar varsa, ki muhakkak vardır, yorumlar kısmına yazarsanız bir sonraki düşük sistem önerisi videosunu da hep beraber oluşturmuş oluruz. Listemiz uzun olduğundan hemen oyunlara geçiyorum. Oyunlar hakkında da ufak ufak bilgiler verip videomuzu tamamlamış olalım. Mount & Blade Warband. Bannerlord ile adını tekrardan duyuran Mount & Blade'i yıllar önce Warband ile zaten fazlasıyla sevmiştik. Birçok mod ile geliştirici arkadaş sayesinde Warband hala oynanabilir kaliteli bir yapım olarak listemizin ilk oyunu olmayı hak ediyor diye düşünüyorum. Assassin's Creed 2. Evet, kabul ediyorum. Bu seriyi çok fazla sevmesem de Ezio Auditore için her türlü oynarım bu oyunu. Sistem sıkıntısı çeken siz oyun meraklılarına öneririm. Assassin's Creed 2 birçok hayran tarafından serinin en çok sevilen oyunları arasında kendine yer bulmayı başardı. Tabi bunda Ezio'nun da katkısını unutmamak lazım. Dragon Age Origins. Rol yapma oyunları denince akla gelen ilk isimlerin başında gelen Dragon Age Origins'te sistem dostu oyunlar arasında kendine yer bulan başka bir oyunumuz. Özellikle de hikayesiyle sizleri etkisi altına alması muhtemel olan Dragon Age serisinin önde gelen isimlerinden biri. Inside. Bazı oyunları anlatabilmek zordur. Inside da onlardan bir tanesi. Özünde bir bulmaca platform oyunu olsa da size hissettirdikleriyle bir oyundan çok daha fazlası olduğunu anlıyorsunuz. Bunun için tek yapmanız gereken bu nadide yapımı oynamak. Bully Scholarship Edition. Sıradan oyunlardan sıkıldınız. Farklı bir şey mi denemek istiyoruz? Bu oyun belki de tam da o aradığınız farklılığı size verebilir. Okulda kabadayılık yaptığı için ailesinin zoruyla yatılı okula gönderilen ergenimiz gittiği okulda da rahat durmuyor ve olayların adamı oluyor. Böyle bir karakteri kontrol etmek gerçekten farklı bir deneyim olacak. This War of Mine. Bu zamana kadar birçok savaş oyunu oynamışsınızdır. Ama This War of Mine tüm deneyimlerinizden çok farklı bir savaş oyunu. Çünkü bu oyunda askerleri veya komutanları değil, savaşta en çok zarar gören en masumları konu alıyor, sivilleri. Savaşta hayatta kalmaya çalışan sivilleri kontrol ettiğimiz bu oyunun atmosferine kapıldınız mı çıkmak pek mümkün olmayabilir. Age of Empires 2. Doğrudur, bu oyunu bilmeyen insan artık yeryüzünde kalmadı. Ama unutmayın ki yeni jenerasyon dediğimiz Z kuşağımız son sürat gelmeye devam ediyor. Belki bu hıza kapıldığından dolayı bazılarının gözünden kaçmış olabileceğini düşündüğüm ve çocukluğumuzun efsanevi strateji oyunu Age of Empires 2'yi de listeye koydum. The Witcher. Ah Witcher, vah Witcher. Witcher 3'in sistem gereksinimleri malum. Eğer sisteminiz kaldırırsa Witcher 2'yi, eğer onu da kaldırmaz ise Witcher 1'i oynayabilirsiniz. Tabii ki Witcher 1'in mekanikleri şu an size çok rahatsız edici gelebilir. Normaldir. Ama alışırsanız ki alışma süresi çok uzun olmuyor, güzel bir macera sizleri bekliyor olabilir. Diablo 2. Efsanelerin efsanesi Diablo. İzometrik RPG oyunlarının şahı. En unutulmazı, seveniyle sevmeyeniyle büyük bir kitleye ve saygıya sahip bir şaheser. Yakın zamanda remaster sürümü gelecek ama büyük bir ihtimal iyi bir sistem gereksinimi isteyecektir. Onun için Diablo 2'yi oynamadıysanız nadide RPG hack and slash oyunlarının başında gelir. Doom 3. ID Software tarafından geliştirilen ve Activision tarafından 2004 yılında piyasaya sürülen Doom 3, düşük sistem FPS aksiyon oyunu arayanlar için ilk tercihlerin başında gelir. Ve de gelmelidir de. Zira saf aksiyon üzerine bu oyunun geçebilmiş bir oyun yok desek abartmış olmayız. Far Cry 2. Henüz Ubisoft tarafından boku çıkarılmamış, körpe, tazecik bir oyun olan Far Cry 2, bu konuda konuşmak istemiyorum. Zira dilimin ayarı kaçıyor. Sonra sağdan soldan laf yiyorum. Far Cry 2 oynayın, oynattırın, güzel oyundur. Aragami, Linsworks tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon macera gizlilik oyunudur. Doğaüstü yeteneklere sahip bir suikastçı olan karakterimiz gölgeler arasında ışınlanabilir ve kıldan keskin kılıcı ile düşmanları ortadan ikiye ayırabilir. Fena sayılmayan hikayesi de fazlasıyla zevkli oynanış ile dikkat çekici bir oyun. Benim de en kısa zamanda bitirmek istediğim oyunlardan bir tanesi.
Spec Ops: The Line. Bu oyun hakkında gerçekten çok fazla konuştum. Hatta kanalda incelemesi de mevcut. Psikolojik dramın üst düzey olduğu bir aksiyon oyunu. Hikayesiyle birçok oyuncuya hayatı sorgulatmayı başarmış kaliteli bir yapım. Blur, Activision tarafından yayınlanan arcade havasında bir yarış oyunu. Basit, eğlenceli, kafa dağıtmalık bir yarış oyunu işte. Alternatif yarış oyunu arayanlar için bakılabilir bir yapım. Sniper Elite 3. Koca bir seri olsa da maalesef hiçbir oyunu ortalamanın üzerine çıkamamış, orta kaliteli bir sniper oyunu olarak kalmıştır. Bakılabilir, oynanabilir. Eğer bu tür oyunları seviyorsanız veya merak ediyorsanız göz atmanızda fayda var. BioShock 2. İki oyunda hem hikaye olarak hem aksiyon olarak birçok yeni çıkan oyuna taş çıkartır cinsten. Onun için her ne kadar listeye serinin ikinci oyunu yazdıysam ilkini de oynamayı ihmal etmeyin. Deus Ex Human Revelation. Cyberpunk'ı çok sevdiniz ama oynayamadınız mı? Üzülmeyin. Deus Ex bu açlığınızı fazlasıyla bastırabilecek bugsız, hatasız bir oyun. Hatta bu türün önde gelen isimlerinden biri diyebilirim. Alan Wake. Korku, gerilim ve psikolojinin harmanlandığı, ortalama bir kaliteyi yakalamış bir başka oyunumuz. Kimi kesim tarafından çok sevilse de en büyük eleştiriyi potansiyelini tam olarak kullanamamasından dolayı aldı. Çok daha iyi olabilecekken oynanış kısmında yaşadığı sıkıntılar tarafından eksi not almış olsa da yine de başarılı sayılabilecek kaliteye ulaşmıştır. Superhot. Özgün oyun deyince ilk aklıma gelen isimlerden bir tanesi bu oyundur. Siz hareket ettikçe oyunun da hareket ettiği, çok orijinal bir fikrin oyuna dönüştüğü shooter oyunu. Eğer daha önce duymadıysanız veya deneyimlemediyseniz muhakkak bakmanızda fayda var. Tommy Clancy's Splinter Cell Blacklist. Sanırım bu listedeki 3. Ubisoft oyunu. Daha da bana ön yargılı derseniz kalbinizi kırarım ona göre. Gizlilik oyunu arayan birinin muhakkak bakması gereken güzel bir oyun. Serinin akıbetinin ne olacağı belli olmadığından bu oyunların kıymetini daha çok bilmeliyiz. Hele ki oyun hakları Ubisoft'un elinde olduğunu hatırlayınca insan ayrıca bir kriz geçirmiyor değil hani. Torchlight 2. Diablo'yu oynadınız, bitirdiniz ve beğendiniz. Benzer bir oyun arıyorsunuz ama bulamıyor musunuz? Kesinlikle aynı tadı vermez ama Torchlight 2'de aynı mantık üzerine yapılmış, tatlı, sempatik bir grafik stilini kullanmış, izometrik bir RPG oyunu. 4 farklı karakterden birini seçebiliyorsunuz. Fallout New Vegas. Eğer bir FPS RPG oyunu arıyorsanız oynayacağınız ilk oyun bu olmalı. Üzerinden yıllar geçmiş olmasına rağmen hala kalitesinden, karizmasından ödün vermeden oynanabilir bir şekilde sizleri bekliyor. Return of the Obra Dinn. Bağımsız ve özgün oyunlara meraklıysanız bu oyun tam size göre. Yıllardır mürettebatıyla birlikte kayıp olan Obra Dinn isimli gemi yıllar sonra ortaya çıkar. Sizler de bu gemide neler olup bittiğini öğrenmek için gemiye gidersiniz. Gemideki tüm ruhlar adlarını, kaderleriyle nerede ve nasıl karşılaştıklarını, katillerinin kim olduğunu ve hayatta olmaları durumunu kaderleriyle belirleyeceksiniz. Zaman kavramının içinden geçtiğimiz beyin zorlayan yapısıyla özgün bir oyun sizleri bekliyor. Ori and the Blind Forest. Serinin ilk oyunu. İkinci oyunu da muhakkak duymuş, beğenmiş ama oynayamamış olabilirsiniz diye serinin ilk oyunu da en az ikincisi kadar iyi olduğundan listeye aldım. Güzel, eğlenceli bir aksiyon platformu oyunu. Aynı şekilde hikayesi de gayet iyidir. The Wolf Among Us. Among Us ama The Wolf Among Us. Yıllar önce kendi dünyalarından kaçmak zorunda olan masal kahramanlarını bizim dünyamıza gelir ve Fable Town adlı New York'un bir bölümüne yerleşirler. Bu masal kahramanlarının macerasına tanıklık edeceğimiz oyun özellikle hikayesiyle de ön plana çıkan oyunlardan biri. Rayman Origins. Ahanda 4. Ubisoft oyunu. Rayman serisini seviyor ama sisteminiz kurtarmıyorsa 2012 yılında çıkan Origins sürümü deneyebilirsiniz. Eğlenceli, keyifli bir platform oyunu olan Rayman muhakkak ilginizi çekecektir. Hitman 2 Silent Assassins. Efsane ajan 47'yi Sicilyalı mafya lideri Don Giuliano adındaki papazı kaçırmasıyla tekrar eski günlerine dönmek zorunda kalır. Bildiğimiz, sevdiğimiz Hitman oyunu. Bir oyunda önceliğiniz gizlilik ise Hitman'de tam aradığınız bir oyun.
Medal of Honor Allied Assault Breakthrough yakın zamanda tekrar oynamış biri olarak söylüyorum ki düşük sistemli bir bilgisayarınız varsa ve bu oyunu oynamadıysanız en kısa zamanda bu hatadan dönmeli ve bu oyunu oynamalısınız. Kanalda incelemesini de bulabilirsiniz. İzlemenizi ve de oynamanızı ısrarla tavsiye ederim. Dead Space. Güzelim seri Electronic Arts yüzünden şu an can çekişmekte olsa da tüm bunları görmezden gelip serinin ilk ve en güzel oyunu olan Dead Space'i deneyebilirsiniz. Açıkçası bu videoyu hazırlarken tekrardan başladığım oyunlardan biri olmuştu. Korku ve gerilim gayet başarılı bir şekilde oyuncuya aktarmayı başarmış nadir oyunlardan bir tanesi. Half-Life. Şimdi böyle bir liste yapınca siz de hak verirsiniz ki bu seriyi yazmayanı YouTube'da barındırmıyorlar. Half-Life mafyası bu tür videoları özellikle izliyor ve Half-Life ismini görmeyince dislike yağmuruna tutuyor. Sizler de onlara inat videoyu beğenmeyi, eşe dosta tavsiye etmeyi, hatta zorla dahi olsa abone olmalarını sağlamayı unutmayın. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyunla kalın.